Whiteout Survival'da çoğu oyuncunun aylarca oynayıp hala bilmediği küçük ama çok değerli detaylar olduğunu biliyor muydunuz? Bu detayları bilen oyuncular aynı zamanı aynı oyunu oynuyorlar ama çok daha hızlı gelişiyorlar. Bugün tek bir ayar ya da küçük bir alışkanlığı değiştirerek hesabınızı ciddi şekilde rahatlatacak gizli bilgileri Wenger Numo ile özetliyoruz. Bazıları zaman kazandırıyor, bazıları kaynak kazandırıyor, bazıları sizi kritik anlarda kurtarıyor diyebiliriz. Bu arada ballarım, kanalda artık katıl üyelik sistemi açık. Abone olmak dışında destek olmak isteyenler aşağıdan göz atabilirler. Bugüne kadar verdiğiniz destek için canı gönülden teşekkür ederim. Bugünkü videoda tek bir konuyu ele almıyoruz. Bugün oyun içinde gizlenmiş küçük ama çok etkili sistemleri konuşacağız. Şöyle düşünün. Bazı bilgiler var. Size direkt olarak herhangi bir güç katkısı sağlamaz. Ama zaman kazandırır. Hata yapmanızı engeller. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ve Whiteout Survival'da gerçek ilerleme çoğu zaman tam olarak da buradan gelir. Kısaca mantığı şu. Büyük güç küçük alışkanlıkların toplamıdır. Şimdi tek tek ilerleyelim. Şef donanımlarına gelecek olursak tek bir donanımımızı efsanevi seviyeye yükselttiğimizde bir takas menüsü açılır. Çoğu oyuncu burada kritik bir detayı karıştırıyor. Şöyle diyelim, şef donanımda sadece tek bir parçayı efsaneviye yükselttiğimiz anda oyunda yeni bir takas menüsü açılıyor. Bu menü yükseltme malzemelerini takaslamanızı sağlıyor. Yani elinizde biriken ama kullanmadığınız malzemeleri change edebiliyorsunuz. Böylece daha fazla kahraman donanımınızı hızlı şekilde yükseltebiliyorsunuz. Yani aslında oyunun başında bir donanımınızı efsanevi seviyeye getirip daha sonra kahraman donanımlarınızı geliştirmek sizin için daha pratik olacaktır. Aynı şekilde yine şef donanımlarının olduğu kısımda siz herhangi bir tılsımınızı Gen 5 sonrasında 11. seviyeye getirdiğinizde yine benzer bir taktikle tılsımlarımızı da 11. seviyeye getirdiğimizde bir takas menüsü açılıyor. Bunu da tılsım tasarım ve tılsım planını takaslayarak tılsım yükseltmelerimizi daha hızlı yapabiliyoruz. Bu oyunda her şeyi eşit götürmek her zaman iyi değildir. Gen 5'e geldiğinizde tek bir tılsımınızı 11 levele götürerek takas parçalarını açabilir. Böylece diğer tılsımlarınızı yükseltmeyi kolaylaştırabilirsiniz. Çünkü siz de biliyorsunuz ki tılsım yükseltmelerinde biz her zaman fazlasıyla tılsım kılavuzu bulabiliyoruz ama tılsım tasarımı bulmamız zor oluyor. Bu takas açıldığında da sorunu nötrlemiş olabiliyoruz. Şimdi gelelim günlük hayatınızı kolaylaştıran bir detaya. Birçok oyuncu hediye kodlarını hala ayarlar menüsünden tek tek elle gidiyor. Ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sizlere bunun daha pratik ve daha az zaman harcayan bir yolundan bahsedeceğim. Şimdi sizin de ekranda gördüğünüz gibi Vos Wengerberg yazarak Telegram grubumuza katıldığınızda benim bot komut odamda /register yazdığımızda yine oyunun içinden profilinize giriyorsunuz, kimlik ID'nizi alıyorsunuz, register'ın yanına o numaralı kimlik ID'mizi yazıyoruz. Daha sonra bot diyor ki kullanıcınızı görüyor ve bilgileri çektikten sonra kaydı tamamlamak istiyor musunuz diye soruyor. Kaydı tamamla butonuna bastığınızda bundan sonra sisteme tanımlanmış oluyorsunuz. Sonrasında ne oluyor? Yeni çıkan tüm hediye kodlarını otomatik olarak hesabınıza gönderiyor. Oyunda bulabildiği bütün formları sizin için otomatik olarak dolduruyor. Çerçeve başvuruları için işinize yarıyor. Yani tek tek hediye kodu aramak yok, kod yazmak yok, form doldurmak yok. Boss Control bunları sizin için yapıyor. Aynı zamanda bu botu başka Telegram grubunda nasıl kullanabilirsiniz? Eyaletinizin kaçıncı günde olduğunu bilmiyor musunuz? Ya da eyaletinize ne zaman yeni genler, yeni özellikler gelecek bilmiyor musunuz? Yine /state yazıp örnek veriyorum. 3119 yazdığımda sizin de gördüğünüz gibi eyaletime şu tarihte şunlar gelecek gibi önden bilgiler verebiliyor. Bu sayede siz de kendi eyaletinizin gelişimini, gün aralığını takip edebiliyorsunuz. Gelelim bir diğer konuya. Şimdi çok kritik bir sürece giriyoruz. Eyalet transferi zamanı geldiğinde herkes yana yakıla transfer bileti arıyor. İşte daha önce hiç bilet toplamadığı için transfer olurken bilet yetiştiremediğinden transfer olamıyorlar. Ama oysa sistem çok basit. Transfer olmayacaksanız bile her hafta Baldur'u biraz yükselttikten sonra 125.000 ittifak mazlı puanı karşılığında bir adet bilet alabiliyorsunuz. Yani eyalet transferi sırasında biletlerinizi eğer mağazadan alıp ayda 4 tane bilet toplamadıysanız transfer olmak için çok fazla gerçek parayla maliyetler ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yani 2 ay sonra bu 8 bilet oluyor.
en azından alabileceğiniz, kaçmak istediğiniz bilet miktarını düşürmüş olabilirsiniz. Öyle bir eyaletteyken özellikle aktif bir eyalete geçmeyi 2-3 ay kalıp bir önceki videoda bahsettiğim gibi planlıyorsanız o süreç boyunca ittifak mağazasından transfer bileti almayı unutmayın. Şimdi sıradaki bunu biliyor muydunuz konusunda ekipman tarafına geçelim. Bizler size genellikle kahraman donanımlarını yükseltirken kemer ve piyadede eldiveni yükseltmenizi söylüyoruz. Ama burada bir detay var. Özellikle ayakkabıya dikkat etmenizi istiyorum. Ayakkabıyı turuncu 100 levele getirdikten sonra kırmızı seviye arttırdığımızı düşünelim. Bu ayakkabı artı 20 kırmızı seviyeye geldiğinde 10 mitril karşılığında bana %20 piyade savunması istatistiği verecek. Yani kemerin 60'ından aldığım buff'ı burada daha erken elde edebileceğim. Oyunun erken aşamasında çok fazla metil sorunu yaşadığımız için bu küçük buff'ı aktif etmem bir yeri 60'a götürmekten beni daha hızlı savunma buff'ı almamı sağlayacak. Bunu belki de bilmiyorsunuzdur. Bunun benzer versiyonu nişancı için de var. Nişancıda da yanlış hatırlamıyorsam eldivende olması gerekiyor. Ben burada bahsederken zaten ekranda nişancının hangi ekipmanının saldırı verdiğini gösteren görüntüyü göreceksiniz. Gelelim bir diğer ipucumuza. Yine çoğu hesapta tam olarak değeri anlaşılmayan kahramanlardan biri olarak görebilirsiniz. Birçok oyuncu kahramanlara sadece savaş gücü ya da verdikleri özellikler açısından bakıyor ama Gina'nın olayı biraz farklı. Onun asıl fark yarattığı yer yeteneğinin sağ üstteki enerji maliyetini düşürmesi. Bu ne işe yarıyor? Bazı etkinlik günlerinde, canavar avlama etkinliklerinde daha az enerjiyle daha fazla iş yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde paralı askerde biliyorsunuz kısıtlı zamanımız var ve enerjimiz yetmiyor. Sürekli paralı asker kesmemiz gerekiyor. Eğer bunları yine ile yaparsanız normalde harcadığınız enerjiden daha az enerji harcıyorsunuz. Kısacası aynı enerjinin daha az versiyonuyla daha fazla hedef vuruyorsunuz. Bu doğrudan verimlilik demektir. Gine'yi kullanmayı çoğumuz unutuyoruz. Bunu da hatırlayalım. Yine bunu biliyor muydunuz köşemizde? Arena tarafında küçük ama bence işe yarayan bir taktik var. Biliyorsunuz ki oyun gece saat 3'te yenileniyor. Ve özellikle o son 1 dakikada arenada geri çekil özelliğini kullanıp çok hızlı mücadeleler yapabiliyorsunuz. Bu size tam olarak neyi sağlıyor? Siz son 1 dakika hatta belki son 30 saniye haklarınızı bu şekilde kullanırsanız hızlı hızlı arena oynadığınızda sıralamada yükseldiğiniz için kolay kolay düşmüyorsunuz. Ve her gece bunu tekrarladığınızda haftanın sonunda arena sıralamanız yüksekte tamamlanabiliyor. Yapmanız gereken tek şey sol alt kenardaki duraklatma işaretine basıp geri çekil demek. Bunu tekrar ediyorsunuz ve bütün haklarınızı kullanıyorsunuz. Böylece son 15 saniye bile oynayabilirsiniz. Gelelim son bilgimize. Çoğu oyuncunun yeterince fark etmediği mağaza sistemiyle ilgili. Mağazalar arasında göçebe tüccar. Günlük yenilemeleri olan bir mağazamız var. Burada sürekli yenileme yaptığınızda size gelişmiş ışınlayıcı veriyor. Yani ışınlayıcı bize özellikle dökümhanesidir, SVS'dir vesairedir çok ihtiyacımız olan bir öğe. Ve göçebe tüccarla sadece kaynağımızı takas ederek fazlasıyla ışınlayıcı alabiliyoruz. Yapmanız gereken tek şey göçebe tüccarı belirli bir seviyesinde günlük haklarınızla birlikte 1000 elmasa kadar dilerseniz onu yenilemek. Bunu yeniledikçe sizlerin orada daha fazla gelişmiş ışınlayıcı teleportu bulduğunu göreceksiniz. Bu detayların hiçbiri tek başına hesabınızı sıfırdan uçurmaz. Ama hepsini birlikte doğru uygularsanız bu gözden kaçırdığınız küçük detaylar sizler için daha düzenli, daha ekonomik ve daha kontrollü ilerler. Şimdi top sizde. Videoda anlattığım detaylardan hangisini zaten biliyorsunuz, hangisini ilk kez duydunuz yorumlara yazın. Ama asıl merak ettiğim şu. Sizin sonradan öğrendiğiniz, keşke baştan bilseydim dediğiniz bilgi neydi? Çünkü bu seriyi sadece benim anlattıklarımla değil, sizin deneyimlerinizle büyütmek istiyorum. Yorumlarda yazdığınız her taktik, her hata ve her küçük ipucu bir sonraki videoda yüzlerce oyuncunun işine yarayabilir. Eğer bu tarz, bunu biliyor muydunuz videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmen yeterli. Böylece bu seriyi düzenli şekilde sürdürürüz ve her bölümde yeni bir detayı birlikte masaya yatırırız. Bir sonraki videoda yine çoğu oyuncunun gözden kaçırdığı ama uzun vadede ciddi fark yaratan bilgileri konuşacağız. İzlediğin için teşekkür ederim. Kanala abone olarak, videoyu beğenerek destek olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.